Merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel, çok tatlı bir videom var. O videomu sizinle paylaşmaktan gurur duyuyorum. Arkadaşlar çok güzel bir koleksiyoner abimize, çok değerli bir koleksiyoner abimize yaptığımız tespihlerin bir kısmını, son dönemde yaptığımız tespihlerin hepsini sizinle paylaşacağım. Tabii bu hepsi dediğim aşağı yukarı 2 haftada yaptığımız tespih. Onların hepsini size bir göstereyim arkadaşlar. Bakalım beğenecek misiniz? Evet. Şimdi şöyle arkadaşlar, bir tane tespihimiz var. Bu D13'ten, kişisel malzemeden yapıldı. Son parçayı olabildiğince büyük, iri parça maskot yapmaya çalıştık. Hatta sistemi falan da çıkmadı. Bu şekilde size göstermeye çalışacağım. Tespihimin hemen D13 olduğunu söyledim. Böyle kısa tok imame. Küsen tarzı bir malzemeydi bu. Son parçasıydı. Abimiz son parçasını malzeme olarak almıştı. Malzeme olarak aldığı için kurtarabilecek en büyük boyu yapalım dedi. Sistem çıkmasa da sorun değil dedik. Çünkü olabildiğince büyük tespih almamız gerekiyordu. Ve bunu aldık arkadaşlar. Şimdi malzemede yeşil olmasına rağmen böyle damarlı olduğunu belki görürsünüz. Şöyle detaylı göstereceğim size. Malzeme bayağı damarları var arkadaşlar. Evet. Hem yeşil tonda hem de bayağı damarlı. Evet, şöyle iyi. Şöyle iyi. Çok. Böyle iyi. Böyle iyi. Şimdi bunun ölçüsünü de size söyleyeyim arkadaşlar. 13'e 17. 13'e 17 düz ağızlı yumurta kesim bir tespihimiz. Düz ağızlı yumurta kesim. 13'e 17 düz ağızlı yumurta kesim bir tespihimiz. Çıtır çıtır. Bunların hepsi bir kişinin arkadaşlar son 2 haftada yapıldı. Abimizin daha çok tespihi var. Maşallah. Çıtır çıtır olmuş. Çok güzel olmuş. Harika. Dokunuş ve hissiyatı gerçekten çok güzel. Gittikçe de bunlar mesela eskimiş tesbihleri var. Bir tane bende var. Bir tane İtalya'ya gitti galiba. Bir tanesi yine Kapalı Çarşı'da. Bir tane daha vardı ama nerede bilmiyorum onu. Arkadaşlar gerçekten malzeme ilk çalıştığımızda yumuşaktı. Çalışması da çok zor bir malzemeydi ama tesbih olduktan sonra çıtır çıtır oldu. Bu malzeme olarak beklemişti. Bayağı son parçaydı. Bayağı bekledi. Ama malzemesinin kendisi de sertleşmiş. Çünkü malzemenin de bekleme süreci var. Bazı insanlar şu detayı kaçırabiliyor. Şunda çok oyalandım. Şu detayı kaçırabiliyor arkadaşlar. Mesela malzeme yeni olduğu için, mesela yeni döküm olduğu için yumuşak çıkabiliyor. Malzeme beklediğinde de malzeme sertleşiyor. Malzemenin kendisi de renk alabiliyor. Hatta ilk yaptığımız tespih ile alakası olmayan bir forma bile dönüşebiliyor. Bilginiz olsun. Eğer bakalite seviyorsanız, pahalı malzeme seviyorsanız sürprizlere açık olun arkadaşlar. Evet. Tespihimizi koyduk. Şimdi sığdıra sığdıra buraya koyacağız. Şöyle elime ne gelirse onu alıyorum. Bir tane M15'imiz var arkadaşlar. İri boy. Harika. Şimdi bunun detaylarına bakalım. Kısa tok imame. Kalın delik. Şöyle durağın oraya bakalım. Tespihimizin çekim lezzeti çok iyi. Şıkır şıkır malzeme. Gerçekten nadir malzemelerden, bunları kaçırmayın arkadaşlar. M14, M15, M12 bu tür malzemelerimizi kaçırmayın. Y grubunda da var öyle çekimi çok güzel olan yeşil tonlarında. Onları da kaçırmayın derim.
Şimdi tespihimiz 12-14 diye hatırlıyorum. Öyle yapmıştık. Evet. Evet arkadaşlar. 12'ye 14 fıçı kesim. Kalın delik. Dayanıklı gövde. Böyle baba bir tespih. Yine abimize hayırlı olsun. Gerçekten çok güzel bir tespih. Bunu belki videoda gördünüz. Ben bunu tanıtmıştım daha önce. Ama hepsini beraber tanıtayım dedim. Harika. Çok güzel. Sesi çok iyi olmuş. Harika. Şöyle bırakalım. Bu teşbihimizin orange, ondan sonra da yani portakal rengine, ondan sonra kırmızıya doğru yol alacağını söylemek istiyorum. Şimdi bir tane de şöyle eski bir malzememiz vardı. Abi bunu malzeme olarak almıştı. Bayağı eski bir malzeme. Böyle portakal rengi tonunda, orange tonlarda diyorlar. Arkadaşlar bu malzemenin kodu yoktu o zaman. Kodsuz malzemelerdi. Abim sağ o zamandan malzemeyi alıp muhafaza etmişti. Şimdi yeni yaptırdı. Ali Usta yaptırdı hatta. Tespihimiz şahane bir duruşu var. Görüntü çok güzel. Dört dörtlük böyle çok baba gözüküyor. Yani elde taşınabilecek bir şey ama bayağı iri ya. Bayağı iri. Böyle çok hoş. Malzemenin de çift rengi kullanılarak malzeme ziyan edilmeden yapıldı. Harika bir duruşu var. Kesme. Şimdi ölçüsüne bakacağım. Malzemeye bak arkadaşlar ya. Bana bile büyük geliyor. Harika. Şimdi imameye şöyle bir bakalım. Buraya da bakalım. Kalın delik tabii ki. Harika. Ölçüsüne bakıyoruz. Bu tonlarda malzememiz var arkadaşlar. Yani biraz açığı, biraz koyusu gibi. Malzeme çekildikçe zaten bu tonlara almaya başlıyor. Bu tonlarda ilerliyor. 14'e 20 arkadaşlar. 14'e 20 yapılmış bir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17'li bir tespih arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel gerçekten. Çok şirin duruyor ya. Şuraya bakın. Çok şirin duruyor. Büyük ama çok şirin duruyor. Şimdi bakın iç rengine de bakabiliriz şöyle. Yine bal sarısı tonlarında arkadaşlar. Evet. Normalde bakın M15 pastel ama normalde M15 de arkadaşlar böyle bakın ışık yansıması var. Belki görürsünüz böyle. Yeşilin de var. Şimdi bir tane küçük tanıtalım. D53 malzememizden içi pembe olup dışı kırmızı olan D53 malzememizin çift renk çalışılmış. Renkleri yanaklarında arkadaşlar öyle diyoruz. Tanenin yanına geldiğinde yanaklarında, delik ucuna geldiğinde delik ucunda diyoruz. Renkler yanaklarda arkadaşlar. Harika bir çalışma. Çift renk. Şöyle yine detaylandıralım sizin için. Evet. Ölçüsüne bakayım. 9'a 14 mü? 14. 9'a 14. Kesme modelimiz D53 malzemeden yapılma ve D53 bitti bu arada. Bilginiz olsun arkadaşlar. Harika. Buna şu anda en yakın tonda gördüğüm E3 malzememiz var. Şöyle geri dönüp bir bakayım. Evet, E3. Muhtemelen buna en yakın o çıkacak.
Ses de o biçim. Oo. Yakıyorsun be. Yeminle yakıyor ya. Of. Harika. Harika, harika. Gerçekten çok güzel. Şöyle sırasını bozmadan koymaya çalışıyorum. Çok güzeller. Şimdi şimdi bir tane M14'ten tesbihim var. Bunu daha önceki bir videoda göstermiştim arkadaşlar. M14 malzemeden yapılma tesbihim var. Bu tesbihimin de yine detaylarını size göstereyim. Evet. Evet. Tonu benim şu anda kameradan gördüğüm kadarıyla arkadaşlar bir tık açık diyebilirim, yani bir tık açık diyebilirim. Ha, şöyle daha iyi oldu sanki. Böyle daha iyi bir renk. Biraz bak şöyle. Oo. Bu da 9'a 14 B14 malzememiz. Evet. 9'a 14 B14 malzememiz. Harika. Yıkılıyor resmen arkadaşlar. Sese bak ya. Bunları tabi abimiz çekti bir hafta. Çekilmiş tesbihin lezzetini görüyor musunuz arkadaşlar? Duyun, hissedin. Harika. Harika. İnan elinizden bırakamıyorsunuz. Bakın bu da çekildiği için, tesbihler çekildiği için şıkır 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 böyle kalbinizi yerinden hoplatıyor resmen. Gerçekten çok güzel. Beni çok cezbediyor. Şimdi bir tane yine aşağı yukarı şu tesbihin ölçülerinde olduğunu düşünüyorum. Tam olarak bilmiyorum. Yine eski yeşil bir malzememiz vardı. Çift renk. Bunun hemen ölçüsüne bakacağım. 14'e 20. Evet. Yine malzeme olarak aldığı bir parça. Abimiz eski bir parçaydı. Malzeme olarak aldı. Kendi bekletti. Malzeme gerçekten harika olmuş. Olağanüstü. Şu lezzete bak ya. Şu lezzete bak ya. İnanın videodan ayrılmak istemiyorum. Tesbihler bitiyor. Tesbihler bitiyor yani. Ayrılmak istemiyorum ya. Şu güzelliklere bak. Bunları sizinle de paylaşmak ayrı bir zevk gerçekten. Sese bak, sese. Sese bak ya. Evet. Of. Ben ustalık yapsam yani. Uzun zamandır elimi tesbihe sürmüyorum. Bazen burada tek tük tane yapıyorum ya da eksik bir şey varsa yapıyorum. İmame yapıyorum vesaire. Tamir, tadilat işlerini zaten hepsini ben yapıyorum. İmami, restore falan da ediyorum. İşte böyle geçen de mesela kırmızı bir tespihim vardı. Çaçı abi de çaktırmadan onun videosunu çekmişti benim. Paylaşmıştım ben de sizinle. Kırmızı bir tane büyük boy vardı. Onu küçültüp ona uydurmuştum. Aynı malzemeden olduğu için. Taneyi fazlalaştırmak için. Yani böyle tam mesaili çalışamıyorum ama inanın ben şimdi bu tesbihleri yapsam, ustalar nasıl yapıyor bilmiyorum ama bunların hepsini öpe öpe yaparım yani. Öpe öpe. Harika bir şey bunlar ya. Vallahi billahi. Vallahi. Harika. Çok güzeller ya. Candır, can. Bu yine malzememizin kodu yok. Ben hemen buna bir ışık vurayım. Şöyle bir görün arkadaşlar. Bakın yeşil tonda esasen.
Harika bir şey. Evet. Şimdi de böyle gözüküyor. Ama bakın ateşi tonları da barındırıyor kendisinde. Harika. Bunda ölçüsüne baktık, evet. Bunda damarlar da var arkadaşlar. Böyle şunda bayağı damar var malzemede. Çok bariz şekilde belli oluyor. Evet. Şimdi son iki parçam kaldı. Onları da göstereceğim sana. Onlar da çok enteresan. Bakın yine D53'ten yapılma şöyle bir maskotumuz var. Bu maskotumuzu hemen tanıtmaya geçelim. Kısa tok imame, böyle dayanıklı gövde arkadaşlar. Kalın delik. Dar ağızlı fıçı çalışılma. Dar ağızlı fıçı. Düz ağızlı yumurta, çok özür dilerim. Düz ağızlı yumurta arkadaşlar. Kendi modelimizi mi tanımıyoruz ya? Düz ağızlı yumurta 15'e 19. 15'e 19 bir çalışma olmuş. Düz ağızlı yumurta bu. Düz ağızlı yumurta. Yanlış bir şey söylemeyeyim, tekrar diyorum, kafam karışıyor. İnan tespihe bakarken kafam karışıyor. Millet diyecek ki ya bu adam niye bu kadar takılıyor? Ya arkadaşlar, ben DJ'lik bile yapmış bir adamım. Ama bu tespihlere böyle baka baka video çekmek, inanın o kadar zor ki, sevdiğiniz bir şeyi karşıya tarif etmek çok zormuş gerçekten. Çünkü ben bunları size anlatırken bunlarda da aynı zamanda aklım ve gönlüm kalıyor. Şu güzelliğe bakın. Şimdi bir tespihe böyle bakmak başka bir şey. O tespihi anlatarak bakmak bambaşka bir şey. Gerçekten çok heyecanlanıyorum. Takılıp kalıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Böyle bazen durup seyrediyorum arkadaşlar yani. Harika. Bakın bu da evlat gibi ya. Evlat gibi. Çekildikçe güzelleşiyor. Çekildikçe güzelleşiyor. Çekildikçe güzelleşiyor arkadaşlar. Avuca sığmayan bir lezzet. Kocaman bir lezzet. Evet. Bakın kırmızı olacak bunlar. Görüyor musunuz şifreleri? Işığın yansımasını görüyor musunuz? Kıpkırmızı. Evet. Şimdi son parçamı tanıtarak bu videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bayağı bir oldu. Bu videoyu bitireceğim. Şimdi bir tane de en son abimizin tespihlerinden bir tane de bu P1 malzemeden yapılma elime geldi. En son siparişi buydu. Daha siparişleri var abimizin gerçi. Elime ulaşan en son bu arkadaşlar. Şimdi bu malzememizde bakın şöyle size göstereceğim. Bu parlament renk esasen arkadaşlar. Böyle ışık vurduğumda ateşi tonda gözüküyor. İçi ateşi kırmızı tonda. Daha yakından bakınca lila gibi gözüküyor ama iş taneye dönünce, tane büyüdükçe biraz daha kırmızı gözüküyor. Ateşi gözüküyor. Tespihimizin kesimi düz ağızlı yumurta. Hemen ölçüsüne de bir bakacağız. Yine bu P1 malzemeden yapılma ama abimiz 11'e 14 bunun ölçüsü. Malzemenin hepsini aldı yine. Malzemeyi aldığı için ne çıkarsa yaptık. Sistem çıkmadı. Sistem çıkmayınca böyle ince tanelerin ölçüsünü de kurtarmadığı için ince bir parça kaldı böyle. Ondan sonra bunu ustamız dizayn etmiş, böyle süslemelik yapmış. Abimiz böyle tespihin tepesinde sallamalık yapsın diye, hem yarın öbür gün bir şeye de lazım olur. Parçaları atmıyoruz tabii ki arkadaşlar. Bu da P1 malzememiz 11-14 düz ağızlı yumurta, alev alev yanıyor arkadaşlar. Ateşi bakın şimdi böyle bordo gözükecek. Gördünüz mü? Şimdi bordoyu yansıtmak istiyorum size. Evet, bakın görün. Harika bir şey. İşte bu. Malzemenin güneşte gözükecek rengi bu. Zamanla geleceği rengi de bu ve bunun tonları koyu.
Ama iç rengi dediğim gibi normalde gerçek rengi lila tonda ama parlament yapılmış bir malzeme. Parlament yapılmış lila tonda gözüküyor. Işık vurunca, malzeme kalınlaştıkça da ışık vurunca içi kırmızı gözüküyor demiştim. Bakın böyle hiçbir şey göremezsiniz şu an. Çok koyu. Ama şöyle hafif bir, bak böyle parlamenti kenarında görürsünüz. Ama şöyle tutunca ateşi tonda ya da lila tonda görüyorsunuz. Kalınlığına göre değişiyor. Bak kalınlık inceldi mi lila ton daha çok belli oluyor. Bakın evet. Ama bakın kalınlık arttığı zaman biraz daha ateşi gözükecek. Evet. Harika bir tespih. Harika bir çekim lezzeti var bunda da. Malzeme sertliği çok iyi. İnanın sanki çekilmiş bir tespih gibi. Sese bak. Sese bak. Videoda gönlüm kaldı. Videoda gönlüm kaldı arkadaşlar. Bu işin ekstra bir tarafı var. Farklı bir tarafı var. Hepsi bunların üstünde emek verilmiş, çalışılmış, proje yapılmış, seçile seçile yapılmış ürünler. Çünkü bunları yapılana kadar, malzemesinden seçmesinden tut yapılana kadar geçen zamanı, çekilen zahmeti, çekilen çileyi bildiğim için arkadaşlar çok değerli şu anda buradaki tespihler. Gerçekten sahibine hayırlı olsun. Burada açıkça söyleyeyim en büyük emeği de sahibi gösterdi tabii ki. Seçmek ayrı bir şey, yaptırmak ayrı bir şey arkadaşlar. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.